Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Eğer YouTube'da ilk kez karşınıza bu video ile çıktıysam ben ve eşim yaklaşık 4 yıldır Almanya'da yaşıyoruz. Ve bu süreçte yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi, deneyimlerimizi sizlerle her cumartesi kendi aramızda serimizde paylaşıyoruz. Bugünkü bölümümüzde özel bir konuğum var, Burza abi. Az sonra kendisini size takdim edeceğim ama özetle Burza abi Almanya'ya Azerbaycan'dan göç etmiş bir abimiz. Biz aynı iş yerinde çalışıyorduk. Bugün beni kırmadı ve bugünkü bölümde bana eşlik ediyor ve kendi hayat hikayesini, Almanya'ya göç etme serüvenini bizlerle paylaşacak. Bu yüzden sizlerin önünde de tekrardan ona teşekkür etmek istiyorum bugünkü bölümde bana eşlik ettiği için. Ben teşekkür ederim. Ve eğer hazırsanız kendi aramızda 5. bölümüyle başlıyor. Öncelikle Burza abi, seni tanıyalım. Ben seni tanıyorum tabii ki ama arkadaşlarımız da seni tanıması açısından. Kaç yaşındasın? Kaç yıldır Almanya'da yaşıyorsun? Evli misin? Mesleğin ne? Bize biraz bahseder misin? Merhaba arkadaşlar, herkesi selamlıyorum. Ben Burza Gılınçhanov. Azerbaycan'da doğdum. Ekonomi okudum orada. Evliyim. 2 kızım var. Eşim ve çocuklarım Azerbaycan'dalar şu an. Ve işte şöyle buradayız. Evet, hoş geldin. Abi, şimdi göç etme konusuna girecek olursak, Almanya'ya göç etme serüvenini merak ediyoruz. Neden göç etmek zorunda kaldın Almanya'ya? Herkes için göç etmek hakikaten de çok zor ve zorlu bir süreç. Herkes bunun üstesinden gelemiyor. Bazı arkadaşlar işte gelebiliyorlar, ülkelerini değiştiriyor, sosyal hayatları tamam farklı bir yöne geçiyor, değişiyor. Zor bir süreç ama benim de kendime öz nedenlerim vardı. Bu nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kaldım. Bildiğiniz gibi Azerbaycan'da da şu an Türkiye'dekinden çok farklı bir durum yok. Mecburen buraya gelmek zorunda kaldım sonuçta. Peki abi, sanırım annen ve kardeşin buradaydı sen buraya göç etmeden önce. Eminim onların burada oluşu da senin Almanya'yı tercih etmende özellikle etken olmuştur. Evet, doğru, tabii ki öyledir. Ben daha önce de geldim. Annem ve kardeşimi ziyaret için gelmiştim buraya, Almanya'ya. En son geldiğimde de yaşadığım sıkıntılardan dolayı artık burada kalmayı ve iltica etmeyi kararı aldım. Ülkeye geri dönmedim. 2,5 senedir buradayım. Almanya'da yaşıyorum. Peki yani ailen burada olmasaydı, annem ve kardeşim burada olmasaydı Almanya'yı tercih eder miydin? Evet, bence yine de Almanya tercih ederdim. Ben birkaç ülkeye gezdim, dolaştım ve en sonunda Almanya üzerinde durmaya karar verdim. Çünkü hakikaten de çok güzel bir devlet, sosyal demokratik bir devlet olduğu için ben burayı tercih ettim. Yani ailem burada olmasaydı yine de burayı tercih ederdim. Çünkü hem burada hemşehrilerimiz, Türkler çok, hem de doğru. evet, yani kendini çok da yabancı hissetmiyorsun Almanya'da. Evet, tahmin etmiştim aslında bundan da bahsedeceğini. Peki Almanya'ya göç etme serüveninde, yani göç etmeye karar verdiğinde neler hissettiğini hatırlıyor musun? Yani nasıl bir psikolojideydin? Korkuların var mıydı? Seni nelerin beklediğini eminim hani merak ediyorsundur, düşünüyorsundur. Hani neler yaşadın bu süreçte? Kısaca bahseder misin? Evet, doğru. Çünkü bu yolculuğa çıktığında seni karşıda nelerin beklediğini hiç bilmiyorsun. Nasıl olacağını, bu çıktığın, gittiğin yolda sonuçların olumlu veya olumsuz olacağını bilmeden yani gözü kapalı bir yola çıkıyorsun ve sonuçlarına da katlanmayı göze alıp çıkıyorsun. Her şey olabilir, başına her bir iş gelebilir, ya başarısız olabilirsin. Yani her türlü zorlukları göze alıp gelmeye karar verdim. Gelir gelmez direkt sığınmacı
yabancılık başvurusu mu yaptın devlete, yoksa hani başka seçenekleri de denedin mi? Örneğin iş aradın mı, iş başvuruları yaptın mı? Evet, ben geldiğimde önce başka seçenekler denemeye çalıştım. Daha önce geldiğimde de burada iş şanslarının çok olduğunu gördüm ve burada da birkaç yere iş başvurusu yaptım. Fakat Almancam iyi olmadığı için maalesef iş başvuruları kabul alamadım. İngilizceden dolayı birçok firma yani kabul etmiyorlar. Genellikle Almanya'da Almanca konuşuluyor. Ve Almanya'ya gelecek olan arkadaşlara da tavsiyem olurdu ki yani gelmeden önce kendi memleketlerinde önce Almancayı öğrenmeye çalışsınlar en azı B1 seviyesinde ve buraya geldiklerinde hiç olmasa zorluklarının en az yarısını üstesinden gelmiş olurlar. Ve buraya geldikten sonra da Almanca öğrenmeye asla bırakmasınlar. Çünkü Almanca burada her zaman her yerde ister doktora gel, ister çalışma iş yerlerinde, sosyal hayatta her bir yerde Almanca çok gerekli olduğu için yani kendi deneyimlerimden de gördüm ki yani önce Almanca lazım, sonra öteki prosedürler geliyor. Evet, biz de diğer videolarımızda da hep bahsediyoruz. Yani Almanca bilmeden evet Almanya'ya gelinir ama Almanya'da hayatınızı devam ettirebilmeniz için Almancanın çok büyük önemi var her durumda. Yani Burza abinin de dediği gibi doktora gittiğinizde ayrı ihtiyacınız var, markette ayrı, bürokrasilerde ayrı. O yüzden evet Almanca çok önemli. Peki söylediğin gibi iş başvuruları yaptın. Almancan yetersiz olduğu için olumsuz cevaplar aldın. Bu sebeple sığınmacılık başvurusu yapmak mecburiyetinde kaldın. Ben şöyle araya ufak bir girip şunu sormak istiyorum abi. Azerbaycan'ı özledin mi? Yaklaşık çünkü 2 yılı aşkın süredir buradasın. Tabii Azerbaycan'ı özledim. 2,5 senedir evet buradayım. Ama fakat maalesef kurulu düzenimiz burada olduğu için bırakıp gidemiyorum. Haklısın ne diyeyim. Çok haklısın abi. Gidersen de dönemiyorum. Doğru. Yayınlar istese yayınlanmıyor. Peki bu sığınmacılık başvuru süreci nasıl ilerliyor? Yani nasıl bir bürokrasisi var bu başvurunun? Aslında Almanya'ya gelen her bir kez sığınma başvurusunda bulunabilir. Yani onun sebeplerinin haklı veya haksız olmasına bakılmaksızın herkes sığınma başvurusunu yapabilir. Burada bürokrasi engeller yok. Ama tüm bürokrasi engeller sonra da Almanya'da yaşamaya başladıktan sonra ister sığınmacı hayatında olsun, mülteci hayatında olsun, ister normal sosyal hayatta. Yani Almanya hakikaten bürokrasi bir ülkesi, çok fazla bürokratik engellere takılıyorsun. Süreçler biraz yavaş işliyor ama işliyor. Sonunda haklı olan taraf kazanıyor yani her zaman. Almanya'da evet her bürokrasi inanılmaz yavaş. Her konuda çok yavaş. Bu konuda da o yüzden yavaş olmasına şaşırmadım. Tamam, bu başvuruyu yaptın, bir incelenme süreci var ama hani senden istenen evraklardır, sana sorulan sorulardır. Hani bu süreçte neler yaşadın? Bundan bahsedebiliriz. Biraz uzun sürebilecek ama isterseniz konuşabilirim. Başvuru süreçlerini anlatmak isterim önce. Almanya'da bildiğiniz gibi her bir eyalette bir sığınma başvurusu merkezi bulunuyor. Belki de bazı büyük eyaletlerde 2 tane olabilir ama genellikle 1 tane oluyor. Bizim şu an yaşadığımız bölge Enerve bölgesinde Bochum şehrinde, kentinde yer alıyor. Sığınmacıların merkezi kabul yeri. Tüm sığınmacılar ilk önce oraya gidiyorlar. Orada sizin bir şey anlatmanıza, bir şey evrak falan sunmanıza gerek yok. Sadece pasaportunuzu isteyebiliyorlar. Çünkü kimliğinizi tespit etmeye çalışıyorlar. Ve sizin orada herhangi bir şey anlatmanıza da gerek yok. Oraya gidiyorsunuz, sadece azul dediğinizde sizi içeriye alıyorlar. Hoş bir karşılama oluyor. Çay, su, bisküvi falan ikram ediyorlar. Yani sonra orada bekleme süresi var. Bazıları 2 saat, 3 saatte işlemleri bitebiliyor. Bazıları bir güne kadar sürebiliyor. Yani ailece gelenler bunu da göze almaları lazım ki. Çünkü orada 1 gün, 2 gün bekleyebilirler. O bayağı fazla bir insan geldiğinde. Ama az insan olduğunda 2 saate falan sığınma başvurusunun kabulü bitiyor. Bazı arkadaşlar geldiklerinde pasaportlarını sunmamaya çalışıyorlar ama şöyle bir durum var.
yani sonuçta sen pasaportunu sunmasan da Alman devleti seni ülkeden çıkarmaya, deport etmeye çalışırsa bir kağıt evrak işleri var. Onları yürütüyorlar. Zaten çıkarabiliyorlar. Sadece bu onların biraz zamanını alıyor. Bir 10 gün, 15 gün fazla sürüyor. Hı hı. Yani birçok arkadaş işte kulaktan dolma geliyor, pasaportumuzu vermemeye çalışıyorlar. Ben de verdim pasaportumu. Yani orada hiçbir sıkıntı yok. Çünkü senin kim olduğunu bilmeleri, onların doğal hakkı. Yani ismini yanlış söylemenin de orada bir anlamı yok. Çünkü yanlış söylediğin isim ileri süren dönemlerde, yani sen işlemlerini bitirdiğinde, evrak işlerini yoluna sokmaya çalıştığında, bir yerlere çalışmaya başladığında veya pasaport alıp ülkeye gidip gelmek istediğinde %100 her yerde sana sorun, sıkıntı yaşatıyor. İşte bu yüzden bence orada doğru ad soyadı kullanmak, pasaportu onlara göstermek, vermek, yani süreci hızlandırıyor. Süreci hızlandırıyor, evet. Daha iyi bir hale getiriyor. Ve buradaki süreç bittikten sonra her bir eyalette, insan hangi eyalette başvuru yaptıysa o eyalette de kalmak zorunluluğu yok. Genellikle aynı eyalette tutmaya çalışıyorlar. Ama orada fazla sığınmacı olduğunda başka bir bölgeye, başka bir eyalete gönderebiliyorlar. Öyle bir hakları da var. Hı hı. Benim tanıdığım birkaç arkadaş var. Mesela Berlin'de sığınma başvurusu yaptılar ama NRV'ye yolladılar. NRV'de başvuru yapan birisi vardı. Onu başka bir 600-700 kilometre uzakta başka bir eyalete yolladılar. Olabiliyor böyle bir şeyler ama genellikle NRV'de oluyor. Bir de mültecilerin de en çok NRV bölgesini seçmelerinde maksat Almanya'daki eyaletlerin içinde mülteci ve yabancılara karşı en çok müsamaha gösteren, evet, en çok iyi davranan, rasizmin en az olduğu bölge burası. Hı hı. Dolayısıyla bilenler de buraya daha çok başvuru yapmak istiyor, tercih ediyorlar. Evet. NRV'de Bochum bölgesinde başvuru süreciniz bittikten sonra sizi iç kamp dedikleri yerlere gönderiyorlar. İç kamp yerine gittikten sonra orada sizi oranın kampın yönetiminde çalışan insanlar karşılıyorlar. Bir oda veriyorlar. Orada sizi yerleştirdikten sonra o iç kampta yemenizi, içmenizi, kıyafetlerinin yıkanmasını karşılıyorlar. Bir de haftalık para ödüyorlar. Yani yeme içmek dışında olan giderlerinizi karşılayabilmek için önceleri 30 euro falandı. Şimdi biraz yüksek olmuş olabilir. 40 euroya gibi bir şey olabilir. Haftalık o kadar para veriyorlar. Sonra orada prosedürler devam ediyor. İç kamp dediğimiz yerde. Doktor muayenesi oluyor. Önce röntgen çekiyorlar. Aşınız yoksa aşı vuruyorlar. Genellikle 3. dünya ülkelerinden gelen insanların kendi ülkelerinde yaptırdığı aşıları kabul etmiyorlar. Onların orada kızılcık aşısı yapmak zorunlu. Herkesi yaptırıyor. Sadece kiminse alerjisi falan olursa onlar yapmayabilir. Bu prosedürlerden sonra orada Banff'ın ya kampta oluyor ya da kampın yakınlarında bir yerde Banff'ın yerel merkezleri oluyor. Orada sizin 2 mülakatınız oluyor. Bazı arkadaşlar buna mahkeme diyorlar. Aslında bu mahkeme değil, Banff'ın mülakatı sadece. 1. ve 2. mülakatlar oluyor. 1. mülakat sadece sizin Almanya'ya nasıl geldiğinizi soruyorlar. Yani orada bir evrak sunmanıza gerek yok. Ulaşımsal olarak evet, hı-hı, doğru. Ve 1. mülakatta sizin cep telefonunuzu da alıp bilgisayarlarına bağlayıp geldiğiniz rotayı, kaçak geldiyseniz hangi rotaları, hangi sınırları geçtiniz onlara bakmak için de kullanabiliyorlar. Yani isterseniz yani telefonunuzu vermeme hakkı var mı yok mu onu tam bilmiyorum ama alıyorlar yani. Vizeyle gelenlerde genellikle almıyorlar çünkü uçakla geldikleri belli, uçak biletlerini gösteriyorsun, bakıyorlar. Bazı ülkelerde aracılar oluyor, vize, sahte vize falan yapıyorlar. Bunları da anlamak için orada derin bir araştırma yapıyorlar ki yani hakikaten bu sahte vizeyle mi gelmiş yoksa
Alman devletinden aldığı vizeyle mi gelmiş, bunları araştırmaya çalışıyorlar. İşte o konuda size sorular sorabiliyorlar nasıl geldiğiniz konusunda. Eşiyle gelenlere ayrı ayrı mülakata sokuyorlar. Kadın ayrı, erkek ayrı mülakat sokuyorlar ki sorgulamalarında farklı bir şey varsa onları ortaya çıkarmak için. Doğru. Çapraz sorguya alıyorlar. Evet. Ve bunun üzerine 2 hafta tahminen geçtikten sonra ikinci ana mülakat oluyor. Ana mülakatta işte sizin en çok derdinizi anlatmanıza lazım olan yer burası. Burada çok dikkatli olmak lazım. Kendileri tüm mülakatlarda da tercüman veriyorlar. Çünkü siz Almanca bilmediğiniz için, Almanca bilirseniz, konuşursanız kendiniz daha iyi olur da, ama Almanca bilmeyenler için kendileri tercüman veriyorlar. Bazı ülkeler var mesela tercümanları bulunmadığı için veya Almanya'da 1 veya 2 tane tercümanlar olduğu için yıllarla kampta kalabilirler. Çünkü onların başka şansı yok. Azerbaycanlı tercüman da az olduğu için ben de kampta kaldığım müddette orada BAMF'ın yerel müdürü vardı. Ona başvuru yaptım, rica ettim ki ben Türkçe'de konuşabiliyorum, bana Türkçe tercüman verin işlemlerimin hızlanması için. Verdiler sağ olsunlar, Türkçe tercüman verdiler, işlemlerimiz de hızlandı. Mülakatta, ikinci ana mülakatta başvuru neden yaptın, neden ülkeye geldin, kendi devletinde sorunların neydi? Yani kendi Almanya hangi mülakatlar kabul ediyor? Senin eğer kendi devletinde savaş varsa, savaştan kastıysan, siyasi sorunların varsa, dini sorunların varsa veya eşcinsellik konusunda sorunlar varsa onlardan dolayı gelebilirsin. Eğer sen kendi ülkende bunları koruyamıyorlarsa. Birçok arkadaşlar da asılsız beyanlarda bulunabiliyorlar. Mesela konuştukları hikayenin arkasına sonuna kadar duramıyorlar ve bunlar da mahkemede belli oluyor. Benim de herkese önerim o olur ki, yani Almanya'ya gelin ama mülteci olarak, iltizacı olarak gelme. Hakikaten asıllı bir sorununuz varsa gelin, ama yoksa yani Almanya'ya gelmenin şu an kanunlar da daha önce sertti, şu an çok yumuşadı. Almanya'ya gelmenin çok daha güzel, daha kolay yolları var. Kendi ülkenizde dil öğrenebiliyorsunuz Almancayı. O kadar yola harcadığınız paraya dil öğrenin, kurslara gidin, eğitiminize harcayın, buraya gelin. İş arayan olarak gelebilirsiniz, iş bulup da gelebilirsiniz. Yani biraz çok zor bir süreç ama yapılabiliyor. Yani mülteci olarak çok sıkıntılı bir yol. Bu yolu seçmişten ise yani legal yollarda. Legal Çünkü yollar. Almanya, evet, yani katılıyorum kesinlikle. Almanya o kadar çok fırsat tanıyor ve yani sürekli daha da kolaylaştırmak için eğitimli insanların buraya göç etmesini daha da kolaylaştırmak için hep yeni yasalar çıkarıyor Alman devleti. O yüzden evet, gerçekten ihtiyacı olan insanlar bence de bu yola başvurmalı son çare olarak. Yoksa er ya da geç Almanya araştırdıkça, deştikçe ne yazık ki sizin yalan yere kurmuş olduğunuz cümleler sonradan ortaya çıkıyor ve başınız derde girebiliyor. Doğru. Ana mülakatta da işlemlerin bittikten sonra ilk kamp dediğimiz yerden ikinci kampa transfer ediyorlar. Ve orada da ana mülakatın, BAMF'ın cevabını beklemek zorunda kalıyorsun. Bu süreç bazılarında 3 ay sürdüğü gibi bazılarında 6 ay, hatta bazılarında 2 sene de sürebilir. Yani bunun bir sınırı yok şu anda. Yani Alman kanunlarına göre en fazla 6 ay tutmaya çalışıyorlar ama yani duyduğum birçok arkadaş var. Yani bayağı uzun zamandır kamplarda hala kalıyor. İkinci kamp dediğimiz yerlerde. Bu kamp süreci bittikten sonra BAMF'ın cevabı gelebilir. Olumlu veya olumsuz cevabı gelmeden de Heim dediğimiz başka evlere çıkarabiliyorlar. Heim'a çıktıkta işte biraz daha hayat kolaylaşıyor. Kamplarda çok zor süreçler oluyor. Bir de herkese tavsiyem o olur ki kampta da olduğunuzda birçok arkadaş edineceksiniz orada yeni. Ana mülakatta konuştuklarınızı asla ve asla kimseyle paylaşmayın. Çünkü bunlar hepsi sizin aleyhinize olarak geri dönebilir.
ve sizin ana mülakatta konuştuklarınızı yeminli tercüman ve orada mülakatı alan insan dahi kimse sizin ülkenizle paylaşmaz. Ama birileri sizin ülkenizde sizin neden geldiğinizi duymuş olabilirse emin olun ki onun sizin birilerine konuşmanızdan duymuşlardır. Yani devlet bunu asla yapmaz demek istiyorsun. Paylaşmaz kimseyle, evet. Hı. Ve bu sonra olumsuz olarak geri dönebilir. Geri dönebilir. Ve kamu süreci bitti. Haimlara çıktıkta bazılarını artık burada kısmet işe giriyor. Bazıları iyi bir kamplar, haimlar karşılayabilir. Mesela privat evler olabilir. Orada kalabilirler. Bazıları ama başka insanlarla beraber yine yaşamaya çalışıyorlar. Haimin farkı artık sizin zorunluluğunuz yok. Orada kalma zorunluluğunuz yok. Kampta olduğunuzda kampta kalmakla zorunlusunuz, mükellefsiniz. Çünkü dışarıya çıktığınızda bir akrabanızın yanına gitmek istediğinizde 48 saat veya 72 saat kampın kanunlarına göre değişiyor. Zaman veriyorlar. Yani 48 saat dolmadan kampa geri dönmeniz lazım. Dönmezseniz kaydınızı siliyorlar. Prosedürler uzuyor. Bayağı yani sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Ama haima çıktıktan sonra öyle bir sıkıntınız olmuyor. Bir de haimlarda artık devlet sizin minimum yaşama harcamalarınızı temin ediyor ve siz istediğiniz erzaklar, yemekler alıp yiyebiliyorsunuz. Yani artık burada kısıtlama yok ama kampta olduğunuzda kampın verdiği yemekleri yemek mecburiyetindesiniz. Tabii kendi paranız varsa çıkıp dışarıda yiyebilirsiniz de ama parası olmayan insanlar için çok zor bir dönem oluyor. Peki abi bu yemeklerde helalle harama dikkat ediyorlar mı? Evet, helalle harama dikkat ediyorlar. Tüm kamplarda domuz eti asla vermiyorlar. Kökten çözüm. Kökten çözmüşler, evet. Ve tabii ki kampların içerisinde de alkol yasak. Yani vermedikleri gibi içeride içmek, kullanmak da yasak. Çok dikkat ediyorlar yani helal. Çoğu Müslüman ülkelerinin geldiği için mülteciler yani çok önem veriyorlar buna. Ben şunu merak ediyorum abi. Mesela orada kişisel bir dolabınız oluyor mu? Yani yiyecek koymak için buzdolabı tarzı. Kamplarda olmuyor öyle bir şey. Yani siz orada sadece marketten aldığınızı odanıza ne kadar tutabiliyorsunuz o kadar tutup yiyebilirsiniz. Bir de kamp odanızda bir şey alıp pişirmeye de izin yok. Sadece hazır bir şeyleri alıp yiyebilirsiniz. Bir tane demir dolap veriyorlar. Kendiniz isterseniz bir kilit de alıp oraya takabilirsiniz. Kendi kişisel eşyalarınızı koymak için. Çünkü kamplarda bayağı fazla hırsızlık oluyor. İnsanların telefonlarını, cüzdanlarını, pasaportlarını çalıyorlar. Yani çok zor kamplarda yaşam. Siz dolabınıza kilit vursanız da birçok arkadaşın dolapların kilitlerini kırıp yani içindekiler çaldıkları olmuştur. Yani yakınlarda bir akrabanız varsa değerli eşyalarınızı ve evraklarınızı onlarda tutmanız daha güvenli olur. Çünkü kamplarda siz çıktığınızda da mesela dışarıya çıkıyorsunuz, markete gidiyorsunuz hiç güvenli değil yani orada. Çünkü o kadar insan var. Herkese de kontrol edemiyorlar oradaki kim ne yapıyor. Ve Almanya'da biliyorsunuz kamera sistemini yani evet, her yerde. Kişisel güven. Güvenlik yok. çok. Nedir? Yani gizlilik, Yani. kişisel verileri korumaya göre her yere kamera takamıyorsun. Evet, Almanya'da kişisel verilere dikkat ettikleri için her yere kamera konulmuyor. Mesela diyelim ki bir hırsızlık oldu. O zaman bir kovuşturma yapmıyorlar mı? Yani kim yaptı, kim çaldı diye polisler gelip bir arama bir şey yapmıyor. Yoksa pek önem vermiyorlar mı? Genellikle polisler düzenli olarak kampın bahçelerine geliyor. Kontrol, rutin tur atıp gidiyorlar. Bir günde mesela 10 defa falan yapıyorlar bunu. En çok da kavgalara karşı ama bir hırsızlık olay oldu mu yani kendinizi korumaya çalışmalısınız. Hırsızlık olduktan sonra o arıyorlar da ama o hırsızlık olduktan çalınan şeyin bulunma şansı sıfıra yakın. Yani bulamazsınız onu. Algı var. Sanki herkes böyle bir doğal afetten kaçmış da bir spor salonuna sığınmış gibi iç içe uyuyorlar. Ne bileyim yatak yok, hiçbir şey yok. Herkes aynı ortamda. Gerçekten sığınma kampları bu şekilde mi? Evet, öncesinde öyle bir durumlar olmuş.
Suriye Savaşı'nda bir de en son Ukrayna Savaşı'nda çok fazla mülteci geldiğinde mültecileri barındırmak için yer bulamadıklarında öyle bir şeyler yapıyorlar. Hı hı. Büyük bir stadyumda büyük çadırlar kuruyorlar ve orada herkesin yataklarının arasında sadece bir paravan oluyor, o kadar yani. Hatta bazen kapı da olmuyor, perde kullanıyorlar yani odaya girip çıkmak için. Şimdi büyük ihtimal yoktur da çünkü mülteci sayısı da azaldı şu an. Ama daha önce de aynı günde, aynı aylarda çok fazla mülteci geldiğinde böyle bir şeyler vardı. Az önce konunun başında bahsederken bu ilk mülakatlar yapılırken dedin ki Enarvi eyaletinde, bölgesinde daha sığınmacılara karşı yaklaşım daha yumuşak, o yüzden bürokrasi daha kolay işliyor dedin. Ben bu söylediğinin üzerine şunu merak ediyorum, şunu sormak istiyorum. Sence Almanlar yabancılara ırkçılık yapıyorlar mı? Yani bu tür ırkçı davranışlara maruz kaldın mı? Çevrende kalan var mı? Yani bu konu hakkındaki düşünceni merak ettim. Evet, Almanlar genellikle ırkçılık yapmıyorlar ama yani hakikaten de var. Irkçı insanlar içlerinde var. Nüfus çok olan yerde de mesela %5 bir ırkçı insan olsa baya bir sayı yapıyor bu. Benim başıma da gelmişliği vardır. Bir defa arabadan indim, markete girmek istiyordum. Marketin dışında önümü kesti birisi. İşte konuşuyor, siz gelmişsiniz buraya, burada devlet size para ödüyor, çocuklarınız geziyor, siz burada alışveriş yapıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, eğleniyorsunuz. Böyle şeyler söylüyor. Yani adam önce benim üzerime yürümeye çalıştı. Ben telefonumu çıkardım. Almanca'nın tam iyi olmadığı için onun konuştuklarının %60, %70'ini anlıyorum. Tercümanlık yapmaya çalışıyordum. Tam ne söylediklerini anlamak için. Adam galiba anladı ki ben polisimi arıyorum veya bunun fotoğrafını, telefonu gördüğü an nine yapmaya başladı. Dedim dur, sadece anlamaya çalışıyorum ne söylediğini. İşte o da böyle başladı konuşmaya. Ben de ona anlatmaya çalıştım ki yani ben sinirlerimi korudum. Yani onun gibi öyle sinirlenip de şey yapmaya çalışmadım. Tamam, bunun devleti de ama ırkçılık yapıyor şu an bana karşı. Ama ben ona bir şeyleri anlatmaya çalıştım ve söyledim ki biz gelmişiz buraya, bir şeylerden katıp gelmişiz, evet, ama bizim burada Alman devletini sömürmek gibi bir niyetimiz yok. Herkes burada çalışmaya bakıyor, ben de çalışıyorum. Yani kendi aldığım yiyecekleri, erzakları, hepsine, çocuklarım için olan şeyleri kendimiz temin ediyoruz, çalışıyoruz, maaşımızla yapıyoruz, Alman devletine vergi ödüyoruz. Adam bayağı bir yumuşadı ve en sonunda inanıyor musunuz, gözleri doldu adamın. Ya. Evet. Ne kadar ilginç bir örnek, yani ilginç bir hikaye olmuş. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bence ben dinlediğim kadarıyla ben bunu şahsım adına ırkçılık olarak yorumlamıyorum. Çünkü adam şu açıdan aslında haklı. Özür diliyorum. Eğer aynı düşünüyorsan söyle lütfen. Adam şöyle düşünüyor. Ben burada vergimi ödüyorum. Yani maaşımın o kadar çok yüzdelik bir kısmı devlete vergi olarak gidiyor ki bu vergi size yarıyor. Siz evet, burada işte geziyorsunuz, takılıyorsunuz diye düşünüyor. Aynısını ben de düşünüyorum. Devletin burada aşırı derecede çok fazla sosyal yardım politikaları var ve aşırı derecede yanlış sosyal yardım politikaları var. Örneğin aslında çalışabilecek derecede sağlıklı olup da saçma sapan sebeplerle çalışmayıp işsizlik parası yemeye çalışan bir sürü arkadaşlar tanıyoruz. Çalışabilecek sağlığa sahip ama kasıtlı olarak çalışmıyor. Devletin burada işte yanlış uyguladığı sosyal yardım politikalarından kaynaklanıyor. Bu da zaten çalışan bir adamı, asgari ücret alan bir adamı otomatikman çalışmamaya sevk ediyor. Çünkü adam çalışmayınca 1100-1200 euro para alıyor. Çalışıp işe gidince 1650 küsür euro para alıyor. Yani arasında bir uçurum yok ki. Ona bakarsan geliyor, evet, kendimiz de görüyoruz. Bir sürü Orta Doğulu insan geliyor buraya. Fare gibi 12-13 tane çocuk yapıyor. İnek Şaban'ın filminde var ya hani.
Gurbetçi Şaban filminde. O da Türkiye'ye gidip çocuk evlat edinip geliyor hani. Hani yanlış sosyal politikadan kaynaklanıyor. Aslında adamın eleştirmesi gereken insanların buraya gelmesi değil. Adamın yapmış olduğu bence ırkçılık da değil. Adam aslında kendi devletini sana tepki göstererek eleştiriyor. Bu onun yani eğitimsizliği ve cahilliğinden kaynaklanıyor. Ama adamın muhatabı aslında sen değilsin. Adamın kavgası da seninle değil. Adamın kavgası tamamen ve tamamen devletiyle. Ve bunu sömüren insanlarla. Burcu abi de onlardan biri zannediyor. Ön yargılı yaklaşıyor. Ama haklı. Öyle insanlar var, evet haklı, ama güzel olan da Burcu abinin bunu yani onu insan yerine koyup kale alıp ona açıklaması ve sonradan adamın takındığı, yani değişen vücut dili yani. Ve bu yakınlarda bir haberlerde de duydum. Yani Almanya'da Bürgergeld alanların %50'si sadece yabancılar teşkil ediyormuş. Bu %50'nin içerisinde şu an Ukraynalılar fazla geldiği için gelen Ukraynalıların sadece %5'i mi yoksa %10'u mu çalışıyormuş, geri kalan çalışmıyor. Bunlar büyük çoğunluk ve Suriye'den gelenler tutuyor. Türkler ve diğer ülkeden gelenler hakikaten çok az bir kısım Bürgergeld alıyormuş. Çünkü bizde mantık biraz farklı çalışıyor ben anladığım kadarıyla. Çünkü biz kimseye muhtaç olmayı sevmiyoruz. Hep kendimiz çalışıp, kendimiz kazanıp, kendi ayağımızın üzerine durmayı sevdiğimiz için. Helal kazanmayı. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani hep çoğu insan, benim etrafımda da ne kadar tanıdığım insanlar var, Türk ve Azerbaycanlı olanlar, hepsi çalışıyor. Yani çalışmayan, şu an düşünüyorum da aklıma getiremiyorum. Kimse çalışmıyor da yani devletten para almaya çalışıyor çalışabildiği durumda. Bir şey de eklemek isterim ki ya, ana mülakatta asılsız beyan verdiyseniz daha sonra yani size BAMF'dan red cevabı gelecektir büyük ihtimal. Yani onları kandırmaya çalışmak yani zor bir şey. Kandıramazsınız. Red cevabı gelecektir. Size gelen cevapla, red cevabıyla bu her şey bitmiş demek değildir. Siz mahkemeye taşıyabilirsiniz artık bundan sonra. İşleminizi mahkemeye taşıdığınızda da avukat tutmaya ihtiyaç olacaktır. Ama bazı arkadaşlar acele ediyorlar, avukat tutmaya çalışıyorlar. İlk etapta avukat tutmak sadece mahkemeye başvurmak için lazım. Bunun için de yani avukatlar da bayağı fantastik ücretler de talep edebiliyorlar. Evet. Ama Caritas diye bir yardım kuruluşları, teşkilatlar var. Onlar da bu işlemi bedavaya yapabiliyorlar. Onlara da başvuru yaparlarsa mahkemeye başvurunu onlar sizin adınıza bedavaya yapabilirler. Ama sizin hakikaten asıllı bir ifadeniz varsa ve söylediklerinizin arkasında durabiliyorsanız, kendinizi ifade edememişseniz BAMF'ta ve bunu mahkemeye taşımak istiyorsanız, o zaman size %100 avukat lazım. Çünkü avukatı siz her şeyi yeniden anlatacaksınız. Sizin eksik anlattığınız şeyleri o size yol gösterecek, mahkemede de sizi temsil edecek ve sizin mahkemeden olumlu cevap almanızı sağlamaya çalışacaktır. Peki abi, mesela iş buldun, mülteci statüsündesin hala, sığınmacı statüsündesin. İş buldun, hala devlet sosyal yardımlara devam ediyor mu? İş bulduğunuz süreçten sonra sosyal yardımlar devlet kesiyor. Siz hayma çıktıktan sonra devlet size aylık 460-520 eurosu arası gibi eyaletten eyalete değişiyor bir para ödüyor, tahmini bu civarda. Ve sizin kiranızı ödüyor, elektrik paranızı karşılıyor. Ama siz artık çalışmaya başladıktan sonra kiranızı da, elektrik parasını da kendiniz ödemek zorundasınız. Devlet size hiçbir sosyal yardım ödemiyor. Ve eğer sizin çalıştığınız yerde az maaş alıyorsanız ve bu para size yetmiyorsa, o zaman devlet size yardımcı oluyor. Bu söylediklerimi karşılıyor. Siz haymda olduğunuz sürece haymın kirasını belediye ödemekle mükellefsiniz. Ama kendiniz çalışmaya başladıktan sonra kendiniz ev bulup çıkabilirsiniz. Kendi şahsi evinize. Bu biraz, ev bulmak Almanya'da biraz zor ama yani yapılabiliyor. Ev bulup kendi evinize çıktıktan sonra yine söylediğim gibi evin kirasını kendiniz ödeyeceksiniz.
elektrik parasını kendiniz ödeyeceksiniz, internet parası, her bir şey kendiniz karşılıyorsunuz. Kendiniz çalışıp ayakta kalmaya çalışacaksınız. Ama yine de olur da işten atılırsanız, başınıza bir iş gelirse, evden çıkmak mecburiyetinde kalırsanız sizi devlet, belediye yine geri alacak, hayma alacaklar ama şartları biraz zor oluyor. Taşınmak çok zor. Hayımlarda olduğunuz sürede yani çok fazla eşya tutmayın. Çünkü bazı adamlar var 10 tane eve, 10 tane kampa, yere taşınmak zorunda kalıyorlar. Ne kadar az eşyanız olursa o kadar daha kolay yer değiştirebilirsiniz. Ama tabii ki kendi eviniz olduktan sonra çalışıyorsunuz. Süresiz çalışma sözleşmeniz var. Artık güvende hissedebilirsiniz. Eşyalarınızı alıp toplayabilirsiniz. İlk başladığınızda bazı eşyaları almak zorunda da değilsiniz. İşte bildiğiniz gibi Almanya'da internette eBay'in programı var. Uygulama üzerinden. Orada birçok insan bedavaya eşyalar dağıtıyor. Onları alıp kullanabilirsiniz. İkinci el eşyalar. Ve hatta ikinci el eşyaların satıldığı dükkanlar var. Oraya gidip sosyal faydalardan da yararlanabilirsiniz. Çalışmadığınız süre boyunca devletin yaptığı yardımlar sizin hayatınızı idame etmenizde yeterli miktarda mı oluyor? Yeterli buluyor musun yani bu yardımları? Mesela şöyle söyleyeyim, bu söylediğim miktarlar %100 değil. Mesela devlet diyelim ki aylık 500 euro yaşam için para ödüyor, yiyeceklerini karşılamak için. Mesela 300 euro senin kaldığın hayım için para ödüyor, belediye için ödüyorlar ve diyelim ki 50 euro da elektrik parası. Mesela ortalama 850 euro senin bir masrafın var. Ama çalışıyorsun, asgari ücretle çalışıyorsun ve 1500-1600 euro maaş alıyorsun. Tabii ki burada yarı ve yarı daha fazla para kazanıyorsun. Bir de kendi istediğin eve de taşınabiliyorsun. Tabii kendi evine taşındığında evin fiyatı 300 euro değil de mesela 700-800 bin eurodan başlayacak fiyatlar. Ama sonuçta kimseye muhtaç olmuş olmuyorsun. Daha hızlı sosyalleşiyorsun ve önünde daha parlak bir gelecek bekliyor seni. Ama işte söylediğim gibi biz Türkler kimseye muhtaç olmayı sevmediğimiz için yani eksi para da olsa çalışmayı seviyoruz genellikle. Tabii ki istisnalar var da ama söylediğim gibi etrafımda da tanıdıklarım ve arkadaşlar herkes çalışmayı, kendi ayağının üzerine durmayı seçiyorlar. Kimse yani devletten para alayım da burada yaşamaya çalışayım da öyle bir düşünce içinde değil. Değiller, evet. Alışık değiliz. Peki geldikten kaç ay sonra iş bulmuştun? Ben 6 ay kamp sürecim 4 ay sürdü. Sonra belediyenin haymaya gitmem de 2 ayda böyle toplam 6 ay bir süreç geçirdim. Benimki çok kısa oldu. Sonra ben iş buldum, çalışmaya başladım. O günden beri ben hiçbir yardım almadım ama bazı arkadaşların işlemleri daha fazla uzun sürebiliyor. Çünkü mülteci statüsünde olduğunda BAMF'tan olumlu cevap almadığın sürece, oturumu olmadığı sürece mesela bir yerde iş bulduğunda da direkt işe başlayamıyorsun, çalışamıyorsun. Bağlı olduğun aslında böhrdeden önce izin alman lazım. Onlar izin verdikten sonra çalışmaya başlayabiliyorsun. Birçok işveren de bunun da uzun bir sürecin uzun bir süre süreceğini bildikleri için birçok işveren de yani buna yanaşmıyorlar. Evet. Ama bazıları var işte yapıyor, yardımcı oluyorlar. Bazı arkadaşlar var mesela başvuru yaptılar 6 ay Alsanya Böhür'den cevap bekledikleri oldu ama çok şükür benimkiler 1 ayda sonuçlandı. İş bulduğumda hemen olumlu cevap alıp işe başlayabildim. Almanca ile aran nasıl? Yani biraz geç öğrenmeye başladığını biliyorum bir takım sebeplerden dolayı. Hem bir an önce iş bulma derdindeydin, iş bulunca adaptasyon, iş yorgunluğu dolayısıyla hani vakit ayıramaman çok normal ama yani bu Almanca'ya geç başlaman, Almanca eğitimine geç başlaman, bu gecikmeden dolayı pişman mısın? Bu sana bir takım fırsatları kaçırmana sebep oldu mu? Bunu merak ediyorum. Evet doğru. Almanca'yı geç öğrenmeme pişmanım. Keşke
kendi ülkemde olduğumda da öğrenip öyle gelseydim daha kolay, daha iyi olurdu. Şu an Almanca iyi bir seviyede, mesela bir C1 seviyesini bilmiş olsaydım, kendi ülkemde olduğu gibi burada da beyaz yakalı işlerde çalışmış olabilirdim. Daha iyi işler yapmış olabilirdim. Şu anda da Almanca öğrenmeye gayet gösteriyorum, çalışıyorum. Kurslara gidiyorum. Alman, yani dil öğrenmenin bir yaş sınırı yok. Benim şu an 40 yaşım var, öğrenmeye çalışıyorum. Bazı insanlar var 50, 60, 70 yaşlarını bile öğrenmeye çalışıyor. Biraz zor oluyor. Yaş büyüdüyse tabii genç olduğunu daha hızlı öğrenebiliyorsun. Ve özellikle Almanca da çok, bildiğiniz gibi çok zor bir dil. En çok da derdidasları oraya takılmayın, çünkü oraya takılırsanız çıkamazsınız o işin içinden. Evet. İsimleri, fiilleri öğrenmeye çalışın. Bence de dil öğrenmeye çalıştığında önce herkes kendi ana dilini, gramerini bilecek ki başka dili de öğrenmeye, yani gayet gösterebilsin, çalışabilsin. Çünkü kendi dilini bilmediğin sürece, yani başka dil öğrendiğine de yani yarım yamalak bir dil öğrenmiş olacaksın ve cümleleri doğru kullanmış olabilmeyeceksin. Dil konusunda da Almanya çok bu işte önem veriyor insanların Almanca öğrenmesine. Önceleri kamplarda 6 ay zamanın dolduktan sonra sana izin veriyorlar integrasyon kurslarına gitmene. Ama şimdi geldiğin günden integrasyon kurslarına kaydolup gidebilirsin. Çünkü bu integrasyon kurslarına da bayağı bir para harcıyorlar. Herkesin Almanca öğrenmesini istedikleri için onlar da buna çaba gösteriyorlar. Kampa geldiğiniz günden itibaren integrasyon kurslarına katılabilirsiniz ve Almanca öğrenmeye başlayabilirsiniz. Kampların kendisinde de odalarda küçük kurslar var da integrasyon kursu değil onlar. Ama orada bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. Oradan da başlayabilirsiniz. Ve orada öğrendiklerinizi dışarıdaki okullarda, integrasyon kurslarına devam ettirebilirsiniz. Ve bu şanslarınız olmazsa kendi ülkenizde bile olsa birçok uygulama var. Parasız, ücret bile talep etmiyorlar. O uygulamalar üzerinden dil öğrenmeye başlayabilirsiniz. Volkshochschule'nin uygulaması var, Duolingo var. Oradan da yani evet, bir sürü eğitici uygulamalar kullanabilirsiniz. Azerbaycan'da beyaz yakalı çalışmıştın. Ayrıca müdür pozisyonunda da çalıştın. Ama buraya geldiğinde hem tabii Almanca önüne engel olarak çıktı, hem başka sebepler. Bu sebepten şu an yani tabiri caizse ne iş olsa yaparım durumundasın. Bu yani burada buna mecbur kalmış olman seni psikolojik olarak olumsuz etkiledi mi? Açıkçası ben bunların hepsine Azerbaycan'da hazırlanıp da geldim. Kendimi psikoloji olarak hazırladım. Öyle geldim. Çünkü ben biliyordum, tahmin ediyorum burada beni nelerin karşılayacağını. Ve o yüzden benim için çok zor olmadı. Ama birçok insanlar oluyordur ki mesela kendi ülkesinde öğretmen olmuştur, doktor olmuştur, geliyor buraya, sonra burada öyle başka işlere çalışamıyor, zor hayat yaşamaya başlıyor. Bazıları artık bakıyor ülkelerine, zorluklara geri dönmek zorunda kalıyorlar. Ama ben açıkçası hazırlanıp geldiğim için benim için çok zor olmadı. Ve herkesin bir planı olduğu gibi benim de önümdeki hayatımda planlarım var ve düşünüyorum ki bu dil öğrendikten sonra benim için de her şey daha güzel ve kolay olacak. Yine burada beyaz yakalı bir işlerde çalışabilirim. İnşallah. Ve en önemlisi de Almanya çok girişimci bir ülke ve herkesin de burada yani o şansı, eşit bir şans yaratıyorlar ki herkes business kurabilir, girişimci olabilir. Yani bir firma, bir şirket açıp bir işle meşgul olabilir, kendi işiniz olabilir. Yani kimsenin elinin altında çalışmak zorunda kalmayabilirsiniz. Ama yani Almanya o kadar güzel bir devlet ki hakikaten burada bir yerde çalıştığınızda da kimse sizi zorlamıyor, bir şeylere sıkıştırmıyorlar ve böyle diyeyim yani bir yerde işçi olarak çalışsanız da yani çok zorluk yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ama tabii ki kendi mesleğinizi yapmak
güzel doğal hak ve en güzeli o. Görüyorum ki Almanya'da olmak seni mutlu ediyor. Burada yaşıyor olmak, Evet, çok mutlu ediyor. imkanlarının hepsinin farkındasın. Yani hazır böyle Almanya'dan, Alman devletinden bahsediyorken, Almanlardan bahsediyorken, sen de YouTube'da bizi sıkı takip eden biri olarak, Almanlar gerçekten soğuk mu sence? Asosyal insanlar mı? Sosyalleşmiyorlar mı? Çünkü biz bu konuda bir video çekmiştik. Bu kendi aramızda serimizde. Bayağı ikiye bölündü insanlar. Yani Almanları asosyal bulanlar, soğuk bulanlar bir tarafta. Almanları sosyal ve gayet sıcakkanlı bulanlar bir tarafta. O yüzden senin bu konudaki düşünceni de merak ediyorum. Ama öyle insanlar, asosyal insanlar her yerde var. Bizim kendi memleketimize bile bir apartmanda yaşıyorsun, insanlar komşularını bile tanımıyorlar. Yani birbirlerine selam vermiyorlar. Öyle bir şeyler var. Tabii ki burada da vardır da öyle insanlar ama küçük köylerde, kasabalarda genellikle insanların daha çok samimi olduğunu ben düşünüyorum. Komşular, herkes birbirine en azından selam veriyorlar. Birbirlerini tanıyorlar. Yeni taşındığında karşılıyorlar seni, bir yeri gördüğünde hoş geldin diyorlar. Yeni taşınmışsın buraya. Yani bir yardıma ihtiyacın olsa yardımcı olmaya çalışıyorlar ve belediyelerde de ben bunu çok gördüm. Gönüllü olarak çalışan insanlar var. Onlar tabii ki maaş almıyorlar ama onlar belediyeye bağlılar, orada çalışıyorlar ve insanlara özellikle de mültecilere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Mesela birisi kadın çocuğuyla beraber gelmiş, kimsesi yok, bir yere gitmesi lazım. Adamlar, Alman adamlar veya kadınlar var, geliyorlar, onu götürüyorlar, doktora götürüyorlar, market alışverişini yapıyorlar. Yani böyle çok samimi insanlar gördüm burada. Öyle yapıyorlar ve dışarıda da bir yere gidiyorsun, etkinliğe gidiyorsun, herkes güler yüzlü, hoş, samimi, yani konuşuyorlar. Yani var tabii ki asosyal insanlar da var, sosyal insanlar da var. Bir de her şey insanın kendisine de bağlı. Yani önce biz kendimiz sosyal olacağız ki yani etrafımızda da sosyal insanları bulup yani hayatımızı güzel yaşayabilelim burada. Evet, teşekkür ediyorum bu konudaki cevabın için. Almanya'ya ilk adım attığında bu kültür farklılıkları seni olumsuz etkiledi mi? Beni olumsuz etkileyen bir şeyler düşünüyorum, bulamıyorum ama olumlu etkileyen birçok şey var. Mesela trafikte kırmızı ışıkta duruyorsun, yeşile yandığında arka sırada üçüncü bir araba kornaya basmıyor ki. Azerbaycan'da da mı Evet, böyle? aynen. Gerçekten Hemen mi? git veya yaya geçtiğinde mesela polis falan olmasa bile insanlara yol veriyorlar. Yani herkes, mesela bizde polis olduğu şehir merkezlerinde yol veriyorlar da zorunlu kameradan korkuyorlar, polis var korkuyorlar ama kenar yerlerden hakikaten insanlara yaya geçtiğinde bile yol vermiyorlar ama burada farklı. Mesela dışarıları çok temiz tutuyorlar. Yürüdüğün yerde önüne kimse gelip tükürmüyor. Ne kadar Türkiye. Çok yani böyle şeyleri görüyorsun. Çok olumlu. Tabii ki büyük şehirlerde, Bahnhoflarda, otobüs duraklarında böyle şeyler var. Dışarıda yaşayan, bize Azerbaycan'da buna bomj diyorlar. Ruslardan gelen bir kelime. Evsiz gibi, evet. Yani var, öyle bir şeyler var ama onlar genellikle büyük şehirlerde, demiryolu istasyonlarında, otobüs ana duraklarında oluyor. Böyle köylerde, kasabalarda yani çok istediğin gibi güzel bir hayat yaşayabilirsin. Öyle bir şeylerle rastlamazsın hiç. Buraya geldiğinde böyle yaşadığın unutulmaz bir anın var mı? Ne bileyim, yani bu bir zorlayıcı bir anı olmuş olabilir, komik bir anı olmuş olabilir. Sen düşünürken ben ve eşimin yaşadığımız bir olayı anlatayım size. Daha önce yaşadığımız bölgede bir gün işte arabayla evden çıktık, gidiyoruz böyle sabahın erken saatleri falan. Güneşli bir gün, aynen. Ondan sonra şöyle işte giderken yoldan kafamızı yani geçtiğimiz yerlere bakıyoruz. Bir evin garajında bir kadın, ama yani 70-80 yaş üzerinde bir kadın. Böyle üzerinde hiçbir kıyafet yok. Resmen çıplak bir şekilde. Arabasını yıkıyordu mesela, bir Alman.
Yani mesela bu ya inanamadık yani hani böyle bir şok olduk. Onun bu rahatlığına ve yani gördüğümüz bu saniyelik görüntü bizi şok etmişti mesela. Yani benim aklıma bu geldi. Bunu unutmuyoruz gerçekten. Hoş geldin prenses. Hiç görmemişim ben öyle bir şey. Ama burada farklı tuhafıma gelen böyle bir şey oldu benim de. Mesela iş yerinde bir adamın alkol içtiğini gördüm. Mesela burada birayı su gibi içiyorlar. Kasayla alıyor, iş yerine getirmiş, oturup iş yerinde mesela içebiliyor. Bu benim biraz tuhafıma gitti. Evet, bu gayet normal Çünkü karşılanıyor. Bunu ben de şaşırmıştım. bizde yani bir yerde, bir iş yerinde eğer öyle bir şey yaparsan bu işten atılma sebebin olabilir. Aynen. Türkiye'de de böyle. Sen sosyal bir insansın, biliyorum. Azerbaycan'da mı daha sosyaldin yoksa burada mı daha sosyalsin? Yani sosyalleşebiliyor musun? Bu imkanlar burada var mı? Kıyasladığın zaman eski hayatını, Almanya'da mı daha sosyalsin yoksa kendi ülkende mi daha sosyaldin? Ben düşünüyorum ki kendi ülkemde daha fazla sosyaldim. İnsanın orada az parası olsa da büyük bir çevren oluyor. Daha sosyal olabiliyorsun. Yani her şey parayla da olmuş olmuyor. Mesela gidip mecbur da Starbucks'ta oturup bir kahve içmiş zorunda değilsin. Başka etkinliklerde birçok şey yapabiliyorsun. Ama Almanya'da yani asosyal bir devlet değil. Burada da çok sosyal hayat yaşayabileceğin etkinlikler çok fazla var. Yani çalışıyorsun, paran oluyor, arkadaşların da edindikten sonra arkadaşlarınla beraber gidip yapabileceğin bir sürü işler var, yerler var. Mesela ben Azerbaycan'da beyaz yakalı olsam, müdür pozisyonu çalışsam da en basitini söyleyeceğim, böyle termal bir havuza falan hiç girememiştim. Ben ilk defa mesela Almanya'da gittim buna ve gittiğim dönemde ilk o söylediğim 6 ayda çalışmadığım bir dönemdeydi bir de. Yani onun gibi birçok etkinlikler var. Yani güzel etkinlikler yapabiliyorsun burada. Yani çok fazla şans var. Ama yine söylediğim gibi birçoğu insanın kendisinden aslı kendin önce sosyal olacaksın, arkadaş edineceksin. Tabii bazı kısıtlamalar var. Akşam 10 oldu birçok yer kapanıyor, bağlı oluyor da ama yani senin bazı yerler de var. Mesela açık oluyor, kullanabilirsin, gidebilirsin. Mesela bazı Türk restoranları var. Bizim oturduğumuz yer Aachen şehrine yakın. Mesela gece 3'e 4'e kadar bir de açık oluyor. Yani istersen gidip orada da oturabilirsin, bir şeyler yiyip içebilirsin. Ama söylediğim gibi diğer şeyler mesela bowling oynayacaksın, alışveriş merkezine gideceksin veya bir havuza gideceksin. Tabii ki bunların bir saati var. Yani bizdeki gibi 24 saat açık değiller, çalışmıyorlar. Geç saatlerde açık olmaması mesela bir bowling salonunun, bir havuzun, ne bileyim bir eğlence yerinin, alışveriş merkezinin açık olmaması senin hayatını olumsuz etkiliyor mu? Yani hani bu senin için olumsuz bir şey mi? Çünkü Mesela ertesi gün bowling mesela ben 11'den önce oynayamam. Ben gece 11'den önce bowling oynayamam şahsen. Yok, olumsuz etkilemiyor ama yani sen hayatını artık buna göre düzenlemiş oluyorsun. Ve internette bakıyorsun birçok arkadaş var söyleniyor, yazıyorlar ki mesela akşam oluyor herkes her yer bağlı, tüm şehir ölü gibi, kimse yok öyle böyle. Ama bir zamandan sonra herkes alışıyor buna ve sen günlerini ve tabii ki çalışma saati de 8 saat olduğu için yani geri bol bir zamanın kalıyor. O bol zamanına göre ayarlayabiliyorsun diğer işlerini. Ve gece hayatına da çok da yani ihtiyaç kalmıyor ondan sonra. Evet, yani insan aslında burada, ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Yani insan burada evet tamam bir İstanbul'daki kadar gece saatlerinde açık değil çoğu yer ama zaten ben bir çalışan olarak bütün gün çalışmış, yorulmuş ve ertesi günde erkenden uyanıp işe gidecek bir insan olarak gece geç saatte bir şey yaptığım, yani ekstrem durumlarda birinin bir doğum günü partisi olur, ne bileyim birinin bir özel bir daveti olur. Onun dışında zaten geceliğin dışarıda bir şey yapmıyorum ki ertesi gün zinde bir şekilde uyanıp işe gidebileyim diye. O yüzden sen dediğin gibi insan buradaki bu düzene alışıyor ve ona göre hayatını planlıyor. Hafta sonu geç saatlerde yapmak istediği etkinlikleri yapıyor. Yani anladığım kadarıyla bu da seni öyle çok olumsuz etkileyen bir durum değil. Alışmışsın. Doğru. Ve kilit nokta sosyalleşmede de doğru anladıysam hani bir çevre edinmek, bir arkadaş çevresi edinmek ve sonra insan isterse burada da sosyalleşebilir. Her türlü imkan
var diyorsun, doğru Yani anladıysam. kendinde bitiyor diyor. Kendinde bitiyor. Tabii, Kişi kendinde. sosyalleşmek istediği sürece sosyalleşir. Almanya'da da. Ve Yani. İş konusunu söylediğiniz gibi ben de bir şeye değinmek istiyorum. Almanya bunu düşünmüş. Mesela cumartesi pazar burada iş günü olmadığı için pazar günü de zaten sessiz bir gün olduğu için mesela cuma günü akşamı ve cumartesi akşamı birçok yer açık oluyor. Hı hı. Ve hatta mesela uzak bir kasabalara, şehirden uzak kasabalara normalde otobüsler saat 10'a kadar çalıştığı halde gece otobüsleri düzenliyorlar. Yani gece saat 1'de bile evine gidebiliyorsun sen. Yani Evet. bir yer etkinliğe gittin, bir partiye katıldın. Birisi alkollü oldu, evine arabayla dönemiyor, otobüse dönmek zorunda. Yani bunu da düşünmüşler. Veya bir kasabada yaşıyorsun, kırsal yerlere otobüsler jet çalışıyor. Onun için otobüs firmaları küçük otobüsler düzenliyorlar. Siparişler arıyorsun. Tabii ki kendi belirli saatleri var. Seni istediğin yere götürebiliyorlar. Şimdi normalde mesela bizim kasabamızı 1 euroya götürüyorlar. Ama Deutschland ticket olduktan sonra yani Almanya genelinde geçerli bir bilet. Aylık 49 euro ödeyip alıyorsun bu bileti. Yani bu biletle onları da yani kullanabiliyorsa artık bu 1 euro da ödemeye gerek kalmıyor. Kırsal alanların hepsini seni götürüyor o küçük otobüslerle. Yani 49 euro ödeyip Almanya her yerini gezebilirsin. Her yerini gezebilirsiniz. Aynen öyle. Hızlı trenler dışında. Almanya'da mutlu musun? Yani biliyorum aileni de yakın zamanda getireceksin. Onları çok özlediğini biliyorum ama genel olarak Almanya'daki hayatından memnun musun? Evet, akrabaları ve aileni özlemek dışında hakikaten de çok mutluyum burada. Ama ne kadar mutlu olsa da insan kendi memleketini tabii özlüyor, kendi memleketine gitmek istiyor, akrabalarını görmek istiyorsun, aileni görmek istiyorsun. Şimdi benim annem ve kardeşim burada olduğu için benim için biraz daha kolay. Şimdi bazı insanlar var, yalnız başına geliyorlar, kimseleri yok, her şeyi sıfırdan yapmaya başlıyorlar burada. Onlar için biraz daha zor. Tabii insan kendi memleketinde daha mutlu olur ama burada söylediğim gibi bazı şeyleri dikkate aldığında herkesin kendi psikolojisine uygun olduğu için benim için de yani hakikaten az önce söylediğim şeyleri insanın rahat ve refah yaşaması anlamında ben burada çok mutluyum. Hı hı. Bizim ülkemizde, kardeş ülke Türkiye'de coğrafi olarak çok güzel bir ülkeler ve herkese de iltiza etmeye çalışan herkese de benim önerim olur ki yani buraya geldiğinizde, ana mülakata girdiğinizde, iltiza ettiğinizde, konuştuğunuzda asla ve asla ülkenizi kötülemeye çalışmayın. Yani Almanlar bile haz etmiyorlar. Yani kendi ülkesini kötüleyen. Sen mesela bir siyasi bir şeyden, dini veya başka bir ırkçılıktan ülkenden kaçıp gelmiş olabilirsin ama asla kendi ülkenizi kötülemeye çalışmayın. Çünkü bunu Almanlar da sevmiyor ve bunu yaparsanız emin olun ki Almanlar da size saygı duymayacaklardır. Yani ben ülke toplumumuzun yani büyük bir kısmının mentalitesi benim mentaliteme uymadığı için ve artık kendimi o toplumda rahat, ferah ve geleceğe dair güvende hissetmediğim için, finansal olarak güvende hissetmediğim için ben göç etmeyi tercih ettim. Ama baktığın zaman her zaman bunu söylüyoruz. Müthiş bir coğrafya. Gelip gider. İnsanlar gelip gider. Toplum eğitimle tekrardan bilinçlenir. Ama yani bizim coğrafyamız gerçekten çok müthiş bir coğrafya. Doğaya daha çok sahip çıksak Almanya Türkiye'nin yanında ülke olamaz. Havasıyla, suyuyla. Sizce Almanlar düşünün ki burada bile ne kadar titiz. Orada Türkiye'nin etrafına duvar örerler. Vatikan gibi ve kimseyi içeriye almazlar. Ama biz bu coğrafyanın kıymetini bilmiyoruz. Aynı sorunlar bizde de devam ediyor. Azerbaycan'da da çok fazla var. Yani ağaçları, şehirleri kesip yerine bina mı dikmek dersin veya sokak köpeklerine karşı olan gaddarlık mı dersin? Yani çok fazla böyle bir şeyler var ve bunların da halli olunacağını umuyorum. Ya o mentaliteyle alakalı bir şey. Bence bu da hepsi ya bilinçlemeden, kültürden ileri geliyor.
Yani her şeyin önünde eğitim duruyor. Bence eğitim yani daha fazla eğitim olursa, insanlar daha kültürlü olursa bunların da üstesinden gelebiliriz. Bence her şeyden önemli saygı ve empati. Bir canlının yaşama hakkına saygı duyarsan ondan sonrası zaten her şey saygıyla başlayacak bence. Doğru. Öncelikle saygı duyarsan devamı gelecek. Düşünce eleştirilebilir ama beni eleştirirken ya da bana zıt olmaya çalışırken saygı çizgisini aşmaman gerekiyor. İşte zaten bizim toplumumuzda ve Azerbaycan toplumunda saygı olayı yok. Biz karşımızdaki insana saygı duymuyoruz. Direkt bir saldırma, direkt bir kötüleme, direkt bir yalanlama politikası var. Biz her videomuzda şimdiye kadar hiçbir türlü ırkçılığa maruz kalmadığımızı söyledik. Ama mesela bak sen ırkçılığa maruz kaldığını düşündüğünü dile getirdin ama ben sana başka bir bakış açısı verdim. Yani bazı şeyleri sorgulamadan kabul edip saldırgan olmadan bazı şeyleri sorgulayarak ne bileyim üzerinde düşünerek ya da fikir alışverişi yaparak aslında daha iyi analiz edebilir, saygıyla daha güzel, daha tatlı ilişkiler kurabiliriz. Seni daha fazla yormak istemiyorum ve son sorumu sormak istiyorum. Buyurun. Geleceğe dair hedeflerin, planların neler? Yani Almanya'da kurmak istediğin düzeni merak ediyorum ilerisi için. Ve bu kurmak istediğin düzeni, bu hayallerini Almanya'da gerçekleştirebileceğine inanıyor musun? Yani Almanya sana bu hissi veriyor mu? Bu güveni veriyor mu? Evet, Almanya bana bu hissi, bu güveni verdi. Artık bu güven bende oluştu ve benim şu an çalışmam maksat yani sürücü belgemi aldım. Eğitimi devam ettirmek, dil öğrenmek ve kendi mesleğimi burada daha da geliştirip kendi mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Lojistiğe Almanya'da da çok büyük ihtiyaç var. Ve önümüzdeki yıllarda inşallah Allah kısmet ederse lojistik alanında iş sahibi olmayı çok arzu ederim. Ve bunun için de çabalarımı sarf ediyorum. Umarım her şey hayal ettiğin gibi olur ve en kısa sürede bu hayallerini gerçekleştirebilirsin. Çok teşekkür Zaten ederim. azimli, çalışkan bir insansın. Yani geldiğin günden beri en kısa sürede iş bulmuş ve kendi ayaklarının üzerine basarak buradaki hayatını devam ettirebiliyorsun. Demek ki yani hani bu potansiyelin var, bu isteğin, bu arzun, çaban var. Almanya'da zaten hani bu çabayı gösteren halka genel olarak destek verdiği için ben bu hayallerinin de amacının da kısa sürede gerçekleşeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ve bugünkü bölümümüzde bize eşlik ettiğin için tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani hem bir Almanya'ya göç etme hikayesi dinledik, hem farklı bir bakış açısı kattı Burza abi. Hem düşüncelerimizi Almanlarla alakalı, Almanya'da yaşamakla alakalı, hem de bir sığınmacı olarak Almanya'ya göç sürecinde yaşadıklarını bizimle paylaştı. Bu süreç tabii ki yer yer zorlu bir süreç, yer yer heyecan verici. Sonuçta yeni bir hayat kuruluyor burada. Bu sebepten bizimle bu düşüncelerini şeffaf bir şekilde paylaştığı için, hikayesini bizimle paylaştığı için tekrardan kendisine çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ve bu yolda olan Almanya'ya sığınmacı olarak ya da farklı yollarla göç etmek isteyen, yeni hayat kurmak isteyen herkese de buradan bu yolda başarılar diliyoruz. En az zorlukla bu süreci atlatmanızı diliyoruz. Bu güzel sohbet için ben de size çok teşekkür ediyorum. Sizin kanalınıza da kendi aramızda kanalına da büyük başarılar diliyorum Çok ve arkadaşlara da beğenip abone olmayı rica ediyorum. Evet. Dostlarımız Azərbaycanca'da sağollaşmaq, vedalaşmaq üçün məndən video çəkməyi xahiş elədilər. Mən də bu xahişlərini yerə salmadım. Qardaşlar, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Kendi aramızda YouTube kanalına abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizin kanalınıza da uğurlar arzu ederim. Kendi aramızda 5. bölümüyle bugün sona erdi. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.